Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Poco X7 Pro'nun gerçekten 120 FPS mi olduğunu veya daha düşük seviyelere inip örneğin 90 FPS mi ve bazen hatta düşük FPS değerleri mi gördüğünü konuşacağız. Şu an bu video sabit 120 FPS olduğuna inanabilirsiniz. Fakat şöyle ki bu benim ilk elim, attığım ilk el ve cihaz buz gibi. Hatta oyunda da göreceğiniz gibi çok zor rakiplere karşı oynayacağım ve inanılmaz derecede iyi bir performans sergileyecek cihaz. Toplamda tek bir arena maçında 26 kill alacağım ve rakipler gerçekten çok zor rakipler. Ama cihaz o kadar akıcı ve hızlı performanslı olacak ki neredeyse face to face'te herkesi alabileceğim veya uzak spreyler hiç fark etmiyor. Fakat dediğim gibi orada bir fakat var. Onu da birazdan ikinci elde göreceksiniz. Şu an cihaz ısısı neredeyse ilk el olduğu için çok düşük ve hiç performans kaybı göremiyorum. Çok akıcı bir şekilde oynadığıma inanabilirsiniz. Şuradan şunu birazdan ikinci arena maçında da göreceğiniz üzere büyük bir çıkarımda bulunacağız. Nasıl bir çıkarım? Örneğin yorumlarda görüyorum. Çoğu kişi, çoğu Poco X7 kullanıcısı FPS düşüşünden şikayetçi veya performans kaybından şikayetçi. Ben bunun neden olduğunu çok araştırdım ve ulaştığım sonuç gerçekten sahip olduğu çip yapay zeka bir çip olduğu için sıcaklığa göre kendi performansını ayarlayabiliyor. Onun için ben bu cihazı ne kadar soğutursam o kadar iyi performans alırım diye düşündüm. Bunu hem arenada test ettim hem de klasik maçta test ettim. Cihaz soğuk olduğu zaman, buz gibi olduğu zaman çok iyi performans sergiliyor. Neredeyse tam 120 demesek bile 120 civarında geziyor. Fakat cihaz ısındığı zaman bu FPS 90'a da geliyor ve hatta daha düşük seviyelere de geliyor. Yani buradan çıkaracağımız sonuç cihazı iyi bir soğutmayla, iyi bir performans, iyi bir oyun deneyimi alacağımızı düşünüyorum. Şu anda gördüğünüz maç tamamıyla bununla çekildi. Çok akıcı gerçekten. Neredeyse karakter yerinde duramıyor ve rakipler de kolay değil. Rakipler zor rakipler. Hatta bazılarından çok iyi spreyler de yiyorum. Bir de biliyorsunuz ki artık power monitörü göremiyoruz. Yani şöyle FPS sayacını açamıyorum sizlere. Eskiden varmış, işte bu son güncellemeyle vesaire kalkmış herhalde, çünkü FPS sayacı benim bildiğim vardı. Şu an yok ama rahatlıkla 120 civarında oynadığımı düşünüyorum. 100 üzeri kesinlikle oynadığımı düşünüyorum. Çünkü rakipleri çok hızlı ve kolay alabiliyorum. Zor olmalarına rağmen. Ama birazdan gireceğimiz ikinci maçta cihaz hafiften ısınmaya başlayacak. Ve ısındığı zaman performans kaybı olacak. Ben bir tane uygulama indirdim FPS sayacı için ama çok doğru olduğunu sanmıyorum. Yine de sıcaklık düştüğü için ekran hızı da düşmüş oluyor ve ekran hızını ölçtüğü için gerçek FPS'i göstermese bile ekran o anda 60'a veya 90'a düştüğünü gösterecek size. Ki şuradan şunu anlıyoruz. Cihaz ısındığı zaman telefon kendini ona göre ayarlıyor. Ekran hertzini düşürüyor vesaire. Tabi oyunda bunu uydurmak zorunda kalıyor. Yani şöyle düşünün. En düşük bütçeli 120 FPS veren bir cihazdan çok yüksek bir soğutma ve aynı akabinde performans bekleyemeyiz, değil mi? Bunun için biz ne yapacağız? Cihazımızı bir fanda veya başka bir şeyle iyice soğutmamız lazım. Tabi burada sadece oyunda soğutma da etkili değil. İnternet hızınız da gerçekten çok önemli. Atıyorum sen oradan mobil verin çok kötü çekiyorsa veya Wi-Fi'nin kötü ise cihazda mutlaka takılmalar olacak, geri atmalar olacak. Bir de üzerine sıcaklık eklendi mi çok kötü bir oyun deneyimi olmuş olacaktır. Fakat benim internetim iyi. Küçük de bir fanım var. İyi de soğutabiliyorum ve iyi bir oyun performansı alabiliyorum. Ama dediğim gibi mesela ben bunu ne kadar aldım? 12.5 aldım, değil mi? Yurt dışı fiyat 12.5 aldım. Yani 12.5'a bu performans bence yeterli seviyede diye düşünüyorum. Onun için şu anda sahip olduğunuz şeye en iyisi diyebilmelisiniz. Yani şu an ben buna sahipsem bu cihaz en iyisi. Atıyorum zaten daha fazla paran varsa ne bileyim iPad Pro'ya geçersin veya iPhone'ların Pro Max modellerine geçersin 120 FPS gibi. Tabi onlarda da mutlaka ısınma sorunu olacak ve yine soğutmak zorunda kalacaksın. Dediğim gibi bu kombinasyonu bir arada sağladığın zaman internet bağlantısıdır, sıcaklıktır vesaire, bunu bir arada sağladığın zaman bu cihazın kötü performans vereceğini düşünmüyorum. Tabi illaki diğer etmenler vardır. Örneğin Apple'ların jiroskopu daha iyi oluyor. Mermilerin düz gitmesi vesaire gibi. Ama bunu net anladım ki bu cihaz soğutulmadığı zaman FPS düşüşü çok oluyor. Neredeyse 120 FPS'ten eser kalmıyor. Onun için cihazı iyice soğutmanız lazım. İlk elim yeni oyuna başladığı için sıcaklığı düşüktü ve gerçekten iyi performans veriyordu ama şu anki elim, yani bu ikinci oyun, cihaz gerçekten ısındı. Bu arada bu testleri fansız çekiyorum, haberiniz olsun. İlk maçım fansızdı, ikinci maçta fansız, ondan gittikçe sıcaklığı arttı ve performans kaybı ve FPS düşüşü oldu ki bu oyunuma da yansıdı zaten. Pil konusuna değinelim. Pili gerçekten iyi. Yani ne bileyim, daha önce bir iPhone kullanıcısı olarak pilden memnunum. Pili şikayet edemem.
Sıcaklık olacak. Buna siz küçük bir fanla soğutacaksınız. İnternet bağlantınız da iyiyse bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bir de Android'lerde bir sıkıntı daha var. Ekran kaydı. Biliyorum çoğu kişi belki bunu biliyor ve bazıları bundan haberdar değil ama Apple'larda ve iPad'lerde ekran kaydı çok stabil ve düzgün oluyor. Hiçbir ayarla uğraşmıyorsunuz. Sadece kayıt tuşuna basıyorsunuz. O ne görüyorsa kaydediyor. Ama Android'lerde örneğin şu 60 FPS mi kaydedeyim, yok 90 FPS mi, yok şu çözünürlükte, yok bu çözünürlükte. Ve bu değerler de gerçekçi değil, biliyor musun? 90 FPS kayıt alacağım diyor, alakası yok. 60 FPS gibi bir şey kayıt alıyor. Ya versene, ekranda gördüğünü kaydet. Bu kadar basit değil mi? Ki çoğu kişi de Apple'lara ve iPhone'lara geçme sebebi ekran kaydı, ki benim de öyle. Gerçekten sırf ekran kaydı için bile Apple ve iPhone'ları tercih edebilirsiniz. Yani Android telefonun ekran kaydedicileri iyi değil. Üzerine uygulamalar ücretli ve onlar da cihazı ısındırmaya sebebiyet veriyor. Ama örneğin iPad A16'mızda ekran kaydını açıyorum. Cihaz hiçbir şekilde ısınmıyor, bir şey olmuyor. Gördüğünü kaydediyor. Sabit 60 FPS 60'ı kaydediyor. Bu sorun var. Fakat derseniz ki ben ekran kaydını sorun etmiyorum, hallettim bir şekilde, bir uygulamayla bir şekilde memnunum yani derseniz, cihazı soğutacaksınız. Bu kadar basit. Cihazı soğuttuğunuz zaman elinizdeki cihaz en iyi cihazdır. Bu. Kendinizi buna inandıracaksınız. Çünkü gerçek sizin inandığınızdır. Evet, düşük bir bütçeyle de aldığımızı göz önünde bulundurursak bence fiyatını hak eden bir cihaz diye düşünüyorum. Ki normal kullanımda zaten çok hızlı cihaz, oyun dışında. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yorumlardan hareket ederek umarım size faydalı cevaplar vermişimdir. Bu cevaplar gerçekten doğru. Bunu istinaden alabilirsiniz veya almışlarınız varsa, bu önerilerimi göz önünde bulundurursa güzel bir oyun deneyimi yaşar diye düşünüyorum. Fakat size ikinci bir tavsiyem telefon olarak olmayacak. Çünkü yok. Telefon olarak yine Apple söyleyeceğim fakat çok pahalı olacak. Ama tablet konusuna gelirsek, tablette ben size bir öneride bulunabilirim. Hem de Apple tablet, yani iPad olacak. A16'yı rahatlıkla alabilirsiniz. Bazı versiyonu 128 GB. Neredeyse hiç ısınma sorunu yaşamadı. Belki ileride yaşar ama şu an bir ısınma sorunu yok. Arka planda kayıt olmasına rağmen tuhaf bir şekilde ısınmıyor cihaz. Herhalde çipi yeni olduğu için olabilir. Ekranı biraz büyük olabilir ama ben büyük cihazla oynamaya dikkat ediyorum. Daha iyi zevk almak için, daha oyun tadı almak için vesaire. Onun için A16'yı size tavsiye ediyorum. Büyükleri sorun etmiyor zaten. Ağır da değil. 450 gram öyle bir şey. Ağır olacağını düşünmüyorum. Evet, bu videomuz da böyle olsun. Aklınıza takılan sorular varsa mutlaka yorumlarda belirtiniz. Elimden gelince yardımcı olurum bu arada. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan abone olmayı unutmayın ve videoda like atarsanız sevinirim. Güle güle.